Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere örgüye yeni başlayanlar için çok kolay bir iki şiş örgü anlatımı ile geldim arkadaşlar. Şöyle hemen modelimin yapımı için kartopu ipim var. Kalınlığını, inceliğini hemen sizlere göstereyim. Bir tık kalın bir ip. Şöyle renk kodunu merak eden olursa rengimizi de gösterelim. Rengimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şiş numaraları vermişler. 5-6 numara şiş vermişler ama benim elimde 3,5 numara şiş ile yapacağım bu ipimizi tığ numaralarını vermişler. Bu şekilde iplerimizin üzerinde de numaraları yazıyor arkadaşlar. Yine sizler elinize yatkın tığlar, şişler ile iplerinizi örebilirsiniz. Evet, hemen şöyle dilerseniz modelin yapım aşamalarına geçelim. Hemen ipimi kenara alayım. İlmek atarak başlıyorum arkadaşlar. Sizler yapacağınız örgünün enine göre 4 ve 4'ün katlarında ilmekler üzerinde kuruluyor modelimiz. Hemen şöyle başladım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeklerimi atarak başlıyorum. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Çok kolay bir model. Bu modeli ben şöyle hemen kurabilmek için ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilmeklerimi attım. Tekrar hatırlayalım arkadaşlar. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ilmek sayılarından oluşuyor. Hemen şöyle bir düğüm atayım çözülmemesi için. Modelimize başlayalım. Ben bu modeli 2 düz 2 ters lastik üzerine yakıştırdım. Sizler dilediğiniz lastik modelinin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Hemen ilk sıramdan başlıyorum. Bu öreceğim kısımlar modelime dahil değildir. Modelim 2 sıradan oluşuyor. İlk ilmeğimi örerek aldım. İlk sıram olduğu için arkadaşlar kenar ilmeğimi 2 düz örüyorum. Model zemini için 2 ters örüyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar bu modeli kurabilmek için örgümüzün ön tarafı ve arka tarafından ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Yani ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, ters, düz, ters, yine kenar ilmeğimi de ters ördüm. Yine tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Modelimi kurabilmek için şöyle birkaç sıra daha örüp modelimi kuracağım arkadaşlar. Evet, şöyle yeterli gelecektir bu mesafe bana. Sizler de etek kısmını istediğiniz şekilde, istediğiniz uzunlukta devam ettirip bu modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizi kuruyoruz. Birinci sıramızda kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 ters ilmeğimden sonra kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz ilmeğimizin üzerinden işlem yapıyoruz. 2 tane düz ilmeğimizin arka kısmındaki boşluktan girerek bir tane ilmek alıyorum.
Bu şekilde. Tekrar buradaki 2 tane ilmeğimi de düz bir şekilde bir ilmek daha aldım. Burada hiçbir şekilde eksiltme, artırma olmadı. Sadece ilmeklerimizi farklı yönlerde aldık. Bu şekilde tamamladık. Tekrar 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine 2 tane düz ilmeğimin hemen arkadaki boşluktan bir ilmek, 2 tane ilmeğimin içinden de düz bir şekilde ilmek aldım, bıraktım. Yani buralarda modelimizi bir kez kurmuş olduk. Arada 2 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar 2 tane düz ilmeğimin arkasındaki boşluktan bir tane ilmek alıyorum. Düz bir şekilde 2 ilmeğimin içinden de bir ilmek bıraktım. 2 ters. 2 düz ilmeğim, arka kısmından bir ilmek, yine bir ilmek daha aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak bitirdim. Modelimizin birinci sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırası arka yüzde ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Burada işlem yaptığımız ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerimizi ise her seferinde arka yüzünde ters örüyoruz. Aradaki 2 düz ilmeğimizi örüyoruz. Ön kısımda ters örmüş olduğumuz ilmeğimiz, arka kısımda düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 1, 2, 2 düz. 2 ters, 2 tane düz örüyorum. En son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 2 sıradan oluşuyordu. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi modelimizi model üzerine nasıl kuracağımıza gelelim. İkinci kez kuruyoruz modelimizi. Şimdi ikinci örneğimiz, birinci sıramızdayız. 2 tane ters ördük. Buradaki 2 ilmeğim var. Hemen arkadaki boşluktan bir ilmek, 2 tane ilmeğimden bir ilmek daha çıkardım, bıraktım. 2 ters. 2 ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek, tekrar bir ilmek daha bıraktım. 2 ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin arkasından 2 ilmek, bir ilmek çıkardım. 2 ilmeğimin içinden bir düz şekilde ördüm. 2 ters ilmeğimi ördüm. Yine tekrar bir ilmek, bir de 2 ilmeğimin içinden 2 tane ters, kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Tekrar örgümüzün arka yüzünde ise yine 2 düz, 2 ters olarak tamamlıyoruz. 2 düz, 2 ters. Örneğimizin ilmekleri ters, ara ilmeklerimiz düz arka sıramızda. 2 tane ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz, kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimizi 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle çıtı pıtı kolay bir örnek. Özellikle yeni başlayanlar için hoş bir model. Şöyle ben daha önce ilerlemiş halini göstereyim sizlere modelimin. Şöyle modelimin daha önce ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim.
Bunu da yine 2,5 numaralı şişle ördüm. Ve bu örmüş olduğum ipimden bir tık, şu örmüş olduğum ipimden bir tık ince bir ip arkadaşlar. Bu da kar topu, bebe yünü, şöyle. Bu da biraz daha ince bir ip. Ve görüntüsü bu şekilde modelimin. Şöyle göstereyim. Yine ters düz ilmekler üzerinde kurdum modelimi. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de tertemiz duran, rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Bebek örgülerinde de yumuşacık duracaktır. Şöyle kabartmalı bir model. Şöyle arkadaşlar. Kabartmalı bir örnek. Evet, bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Bu modeli bebek hırkalarında kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek süveterlerini yapabilirsiniz. Hem kız hem erkek çocukları için uygulayabileceğiniz bir model. Yani erkek çocukları, kız çocuklarına gidecek bir model. Farklı anne yelekleri yapabilirsiniz. Eto şallar yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelden. Yani 2 şiş örgü alanında yeni başlayanlar için kolaylıkla yapabileceği bir model anlatmaya çalıştım. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.